Yok hayır, Kotor'a kadar gidiyor. Oradan ayrı oradan ayrı otobüse bineceğiz. Gittiğimizi bilmiyorum. No, one ticket. Sorry. No worries, no worries. Two tickets. Okay. Thank you, Hala. Şoförü dostum diyorsun. Senden bak, Karadenizliğinden korktuğu için hemen yana çekti. Şimdi arıyorum çarşamba. Şimdi bir önceki videoyu izleyenler Perast'taydık. Aşağı tarafta kalıyor Perast. Oradan yukarı caddeye çıkıyorsunuz. Caddede bir yerde bekleyin. Otobüs gelecek, sizi alacak. Her saat başı otobüs geçiyor. Kotor'a gidiyor. Yani şöyle manzarayı da göstereyim bir yandan. Ağaçların arkasında kaldı. Şimdi Kotor'a gideceğiz. Bir önceki videoda tanıştığım arkadaşlarım Merve ve Ebru. Nasıldı bu arada Perast? Güzeldi değil mi? Güzel. Çıkışı biraz zor. Çıkışı biraz zor yukarı. Otoparkın oradan mı? Evet, otoparkın oradan bindik. Caddeye çıktık, otoparkın orada dostum dedi, durdurdu otobüsü. Merve. Otostop bir şey yaramıyor. Otostop bir şey yaramıyor. Otostopla denedik. Şimdi Kotor'a gidiyoruz. Daha sonrasında da Tivat isminde bir şehir var. Orayı ziyaret edeceğiz hep birlikte. Umarım herkes iyidir, keyfi ve sağlığı yerindedir dostlar. İki ayrı video yapmak istedim. Aslında tek bir videoda birleştirecektim Perast'la Tivat'ı ama burası gayet güzel, dolu dolu geçti. Belki Tivat'la dolu dolu güzel geçer. Oraya doğru yola çıktık şimdi. Bakalım gün batmadan varırsak süper olur. İyi vallahi, dayı bizi attı burada. Kotor ne güzel gözüküyor ya. Ha, burası da Kotor'un marinası. Burası gezmiştik zaten, Old Town, Eskişehir. Evet, bizim yolumuz Tivat'a doğru devam ediyor. Herkes gündüz vakti yüzdü. Enerjiyi attı, şimdi akşam yemeğine gidiyorlar. Şimdi otogara bir soralım ya da şurada bir yerel biri varsa bir soralım, Tivat'a nasıl gidebiliriz? Evet, su vesaire bir şey alacaksanız burası uygun. Arkadaşlar biz şimdi terminale geldik. Belediye otobüsünü bekledik. Henüz gelen bir belediye otobüsü olmadığı için çok fazla geç kalmak da istemedik. Atladık, terminale geldik. Zaten çok yakındı. Burada Tivat'a giden otobüsün saatleri yazıyor. Bayağı bir otobüs var. Ama maalesef biz 19.50'deki otobüsü kaçırmışız. Böyle ucu ucuna kaçırdık. Bir sonraki otobüs de 21.45'te. O da bize geldi. Birazcık geç geldi. Yani oraya gideceğiz, saat 10'u geçmiş olacak. Gez dolaş derken belki gün ölecek. Orada insanlar belki dükkanlarını falan erken kapatıyorlardır. Bilmediğimiz bir yer. Dedik bari Kotor Old Town'da kalalım. Buranın akşamını göstermiş olayım sizlere bu videoda. Öyle olsun. Bakın burada Hırvatistan Dubrovnik'e gidiyor. Priştina Prizren'e gidiyor. Yani Kosova'ya gidiyor, Bosna Hersek'e gidiyor, Saraybosna, Mostar, Belgrad'a gidiyor, Sırbistan'a, Novi Sad'a gidiyor, Sırbistan'a. Sırbistan Macaristan sınırında Subotica diye bir şehir var. Bak oraya kadar gidiyor buradan. Budva'dan Tivat'a giden otobüslerin şeylerini de yazmışlar, saatlerini de yazmışlar. Budva'ya giden otobüslerin saatleri de var. Güzel bir schedule olmuş bu, yani takvim olmuş. Buradan Kotor'dan gidebileceğiniz otobüsler ve saatleri, lokasyonlar yazıyor. Kotor'un terminalinde burası. Şöyle göstereyim. Burada akşam pazarı kuruluyor. Stickerlar 1,5 euro diyor. Magnetlerin fiyatını yazmamışlar. Ne güzelmiş bu şişeler. Bak dışını bulamışlar böyle bir şeye. Sonra kum, taş ve deniz kabuğu. 2 euroya satıyorlar. Burada böyle sabun şeklinde lif var. Güzel bir konsept yapmışlar ama gündüz vakti meyve falan satıyorlar burada. Akşam takı toka kıyafete dönmüş. Akşam 5 gibi falan bayağı bir sakin oluyor burası. Ya ben daha çok kalabalık oluyordur diye düşündüm. İnsanlar çekiliyor herhalde kaldıkları yere. Bakalım şimdi kalabalık mı? Beklediğimden sakin ama ya. Bir de bence burası bayağı hava güzelleşti. Biraz daha esiyor. Biz ilk geldik, öğlen burası kesinlikle gezilmez yani. Saat 2-3 gibi değil mi Merve? Biz öldük ya, o kadar sıcaktı ki. Hiçbir boşluk yok, gölgede insanlar birikmişlerdi. Gezemiyorlardı sıcaktan. Yok, kafelerin önü doluydu, kafelerin önünde de hiç kimse, ya herkes dolmuş. İnsanlar bir oturacak yer de bulamıyorlar. Ara sokaklarda falan merdivenlerin üstünde şeyler var, evler var. Onların merdivenlerinde boş alan yok. Bir kötü bir su markası. Kötü su markası mı? Tadı böyle bulanık tadı ya. Neydi? Asla O da değil mi?
Vodo Vodo da kötü. Vodo Vodo su içmesin. Vodo vodo. Şişesi güzel. Gel şuradan girelim. Burası güzel. Şişesi güzel ama tadı çok kötü. Ha, burada kendi yerel markaları var. Onlar şu ana kadar bayağı başarılıydı yani. Fiyat olarak da iyi, tat olarak da kötü değildi. Bir iki tane ama markası var. Bence onlar arıtma suyu. Çünkü gerçekten bulanık tadıyorsun. Hangi markaydı unuttum hatta Merve. Ay bu marka bu. Bakayım. Reklam değil. İçmeyin. Bulanık tadıyor. Şey var ya, önceden kuyudan çıkartıyorlardı da hani insanlar şeylere gidiyorlardı ya, damacanaları doldurmaya He. falan gidiyorlardı. Onun gibi mi? Onun gibi tadıyor. Kokuyordur o zaman biraz. Biraz sıcakta kokuyor. Bir de... 1,5 euro. Oynama şıkıdım şıkıdım. Aa evet. Ama şu an esnafın yarısından çoğu Türk, biliyorsunuz değil mi? Oo. Hem de şeyle. Aynen, Tarkan. Ha, kedi müzesi. Kapanmıştır ya, saat geç oldu. Kedi müzesi burasıymış. Göstereyim. Buraya giriyorsunuz dostlar, 1 euro fiyatı. Nerede? Ha, burası. Fiyatı 1 euro ve kediler için harcanıyormuş. Bunun bilgisini de vermiş olayım. Bak, oynama şıkıdım şıkıdım. 80 euroymuş bu kıyafetler. Pahalı mı sizce? Türkiye'de nasıl fiyatlar? Pardon, 80 euro. Euro 36 oldu. Çarparken. Kadıköy Çilek Sokak'ta daha ucuz buluyorum. Sen bayağı konumları kaydediyorsun kafaya. Direkt nokta atış veriyorsun ha. Şey yapıyorum. Arkadaşlarım bazen diyor ki Ebru, ben işte mesela arkadaşımla bir şey yapacağım. Ben ona sabahtan akşama kadar rotayı düzenliyorum. Harbi mi? Diyorum ki bunu burada yiyeceksin, şuraya gideceksin. Saat şunda şuna bineceksin. Niye şey yapmıyorsun? Sosyal medyada içerik üretmiyorsun? Herkes aynısını söylüyor. Ya en azından dene ya. Ya biraz böyle hani sosyal medyada olursam böyle rezil olurum korkusu var. Ya hayır canım ya. Daha neler yaşadım ben. Ben rezil olmadıysam yani bir iki daha neler yaşayanlar var. Bizler rezil olmadıysak Yok olmazsın. Bence bilmiyorum. Bence bir dene. Bak şu köşede bir tane şapel var. Onun tam önünde şey satmıştım ben. Koli bileklik satmıştım. O işte gün de varız. o işte de vardım ben 5 sene önce. 10 euroyu geçememiştim o zaman. Sağ olsun bu restoranın bir tane şey vardı, garson abi vardı. Orada çalışan, böyle sandalye içecek getirmişti bana. Ben bayağı kaldım, 6-7 saat falan sattım galiba. Tam hatırlamıyorum. Şuraya bir tane kemancı abla geldi. 2 saat falan çaldı çalmadı, dünyaları topladı. Bir yandan bana selam veriyor, hani ekmeğine mani oldum kusura bakma gibisinden. Şey diyorum, o sıra ben elim ayağım titriyor. Elim ayağım Abi, titriyor. yapma abla. Yok, çok güzeldi ama ya. Şey yapıyor, abla sonrasında sana böyle bir para Yo, vermiş vermedi. böyle. Vermedi. Kalbim kırıldı biraz. Abla Yo. bu işin de düsturu var be. Ama çok güzel çalıyordu ya. Ben hayranlıkla dinledim yani. Bir de o gün o şey vardı, düğün vardı burada. Gelinle damat geçti tam önümden. Bir şey söyleyeyim mi? Biz burayı görmedik. Görmediniz mi? Burası meşhur bir kilise. Biz diğer tarafını gördük. Yön karıştı. En baş girdiğimiz yer nerede? Şimdi buradan giriyorsunuz, dümdüz aşağı devam ediyorsunuz. Bir meydana çıkacaksınız. Oradan sola dönün, ana kapıya ulaşacaksınız. Rica ederim. İyi akşamlar. Burada zaten herkes Türk. Kime sorsanız gösterir. Esnaf komple Türk. Bilmiyoruz, yeni geldik. Hoş geldiniz. İyi eğlenceler. Kotor'un gecesi bayağı sakin. Bir şey söyleyeyim mi? Kafayı dinlemek istiyorsan mesela geldin, denizde yüzdün ve çok yoruldun. Oturacaksın, ne yiyeceksen böyle sakince yiyeceksin Kotor'da. Sevdim ben. Ben biraz daha kalabalıktır diye düşündüm. Çünkü ben bir önceki geldiğimde sonbahardı. Zaten insan yoktu. Şimdi tam turistik sezon. Yine insan yok. Çok güzel aslında ya. Baksana sakin bayağı yani. Bence 6'da müzeler kapanıyor. 5'te çıksalar, Old Town gezmeye başlasalar. İlk gelseler işte bu tarihi yerleri gezseler. Sonra zaten pizzacı var, dedim pizzacı. Meşhur Orada, pizzacı, evet. Aynen, güzel. Margaritası mükemmel. Onu yediler. Sonra devam edecekler. Dondurmayı da neydi? Şu meydanda bir yer vardı. Moritz. Tamam, oraya gidelim şimdi, Moritz'in gösterelim. dondurması çok güzel. Hatırlat ama ben yerini Ama hatırlamıyorum. şey değilmiş, gluten free değilmiş, bu önemli yani. Serez dondurmacısı var Kadıköy'de. Onların glutensiz dondurmaları var mesela. Sen Kadıköy'de yaşıyorsun değil mi? Kadıköy'de yaşamıyorum ama çok seviyorum gezmeyi. Karadenizli değilse Karadeniz övüyorsun. Kadıköy'de yaşamıyorsun, Kadıköy övüyorsun. İstanbul'un herhangi bir yerinde herhangi bir rotayı oluşturabilecek kadar gezdim artık. İstanbul'a doydum diyebiliriz. Burası katedralin olduğu meydan. Yani ana meydan diyebilirim buraya sanırım. Yani ana meydanlardan bir tanesi en azından. Buradaki restoranlar dolu. Bunun fiyatını göstermiştim
Karadağ'a geldiğim ilk videoda, Kotor videosunda. Yani buradaki restoranların tek tek fiyatlarını göstermiştim. Bakabilirsiniz merak ediyorsanız. Burası canlı. Sevdim burayı. Aman aman aman. Şeye hazırlanıyorlar galiba. Sahne kuruyorlar. Hafta sonuna hazırlanıyorlardır. Heykel olan yer burası. Ha, o İsa heykeli korkutucu demiştiniz. Aynen, İsa heykeli var içeride. Hı hı. Normalde kırmızı kapı ilk birinci katta kilitli. Sadece 3 Şubat'ta yanlış hatırlamıyorsam dışarı çıkıp tüm Kotor'da heykeli gezdiriyorlarmış. Sonrasında işte iyi şans getirsin diye. Sonrasında tekrar kilitliyorlarmış. Orası kilitliydi bizim. Ha, bu katedralin içinde. Aynen, bu katedralin içinde. Merdivenler ilk boş gibi gözüküyor. Üst katında müze var. Sağ ve sol tarafında şey var. Kutsal emanetler var. Eski İsa heykelleri var. İşte yağlı boya tabloları var. Orası Kotor'un en hani geleneklerinden bir tanesiymiş. Bugün hangi rehber kadını anlatmıştı. Tura mı katıldınız yoksa? Tura yancılık yaptık. Anlatıyorduyuz da dinledik, dedik ki ya böyle yaptık. Kulak misafiri. Aynen. Kenarda orada oturduk, bekledik. Zaten sürekli rehber geliyor. Rehber geldikçe biz dinleye bedava. Güzel taktik. 5 dakika beklerseniz bedavaya rehber dinliyorsunuz. Değil mi? Balkanlarda bir yere git, biraz böyle vakit geçir, bir Türk grubu geliyor, bilgileri alıyorsun, ondan devam ediyorsun hayatına. Hemen anlatıyor. Bak böyle. Sen de hemen konuşuyorsun. Aa, böyle miymiş? Böyle öğrendik biz de bu tarafın hikayesini. Ben de video çekeceğim zaman bazen yabancı şey olsa da böyle dinliyorum, oradan bilgi alıyorum, videoda satıyorum hemen. Bak Hayatta kalma yolları. size bir trik anlatıyorum şimdi, hazır mısınız deyip tak anlatıyorum. Yazın ne güzelmiş ya. Güzel, çok çirkin yazdım. Kalın uçlu çünkü ince uçlu olması lazım. Senin de İstanbul'da. İstanbul olmadı ama. Parantez İzmir'i. Yok hayır, İstanbul olur, hiç fark Yazalım. etmez ya. Seni de Manevi. İstanbul'dan yolla sevgilerini. Evet ya, İstanbul'a yolumuz düşüyor arada. Severiz. Kotor güzelmişti ama çok sıcak. Yaz. Biraz da dedikodu. Ama içinden de fotoğraf Her şey, Cünniye dedikodu yapmak da. bize el sağlık. Dostuma selam. Dostuma selam. Aynen, dostum otobüs şoförü abime selam. Do you have any suggestion? Limonane, Limon nane, kokonat, Antep fıstığı. Kavun var mı? Melon? not now. Not now. Today, no. Today. Ah. Ahududu, çilek, portakal. Can you just try it? Okay. You learn Turkish because of Turkish tourists? A lot of Turkish people here. Do you like Turkish people? Zora sıkışınca çileğe kaçıyorum genelde. Çilek var. Çilek var. Bulum. Teşekkür ederim. Hvala. Hvala. Oh, Hvala. molim. You're from Kotor or other part of Kotor? A lot of people here for tourism. It's very crowded. Do you like this situation or do you have some... Yerim. Yarım. Başka ne Türkçe biliyorsun? Thank you. Neler biliyorsun? Türkçe. Do you know some Turkish? Other things? Abi, abla, anne. Nasılsın abi? Afiyet olsun. Afiyet olsun. Görüşürüz. Teşekkür ederim. Do you know some? No. A little. Teşekkürler falan. Görüşürüz. İyi akşamlar. Teşekkürler. Güle güle. O kadar çok Türk turist gelmiş ki artık. Ve şey be, hepsine hakim. Evet, hepsine hakim ya. Ama şeyde Allah sıkıntı Allah kaldı. filan. Abla, Aa. abi. Anne ne alaka acaba? Yaşları anne mi? Olabilir, olabilir. Çocuklar geliyor ya. Keşke şey öğretseydik, yenge. Yenge. Aa, Pazarda derler ya bir yenge. Bana yenge diyor. Neden yenge? yenge mi diyorlar? Pazarda adamlar yenge diyor bana. Anaç tavır sergiliyorsan belki ondan olabilir ya. Ne yapı ben yenge? Orada patlıcan seçiyorum, neden yenge? Ya, hayatımda gördüğüm en ilginç serzenişlerden biri olabilir yalnız. Nasıl dondurma? Dondurma çok güzel. Ananaslısı da çok iyiydi. Harbi mi? Raspberry de çok iyi. Güzel. Çilekli de fena değilmiş, beğendim ben ya. Karamel daha güzel. Ama şey, bu sorbe ya. O yüzden. Yani sütlü değil. Direkt Ama meyve. Çok sorbe, aynen. Tamamen Ben meyve. şeyi daha çok severim. Karamel. Öyle dondur. Buranın bitter çikolatası da iyiymiş.
Sayı artmadı. Ha bu saatmiş ya. O saat. Ama yanlış saat. 20-27 diyor. 20 Şimdi buraya boş şişeleri atıyoruz. Kedilere mama alıyorlar bunlar. Evet, altın mama şeyi. Ha, çok güzel. Ama biraz karanlık, bir dakika ışık açayım. Maması var. Şurada bak çok kedi var. Şurada kedilere ayrı yer yapmışlar. Küçük küçük. Şuradan boş şişeyi atıyorsunuz. Aşağıda da su ve mama kabı var. Buradan kedilere su ve mama olarak, yol elektrik olarak dönüyor. Kotor Old Town'un içinde. Çok güzel bir sistem ha. Bunun her yere gelmesi lazım bak. Bayağı güzel bir sistem. Kediler akşam bunu Biri yatıyor. Yakalandınız. Şunun hali yok. Bak yemeği yerken uyuyacak. Daha kafayı kaldırmadı. Şafak operasyonu. Işıklarda. Kardeşim o mamanın vergisi ödendi mi bakalım? Kapat. Kotor'un akşamlarını gördük. Sıra Budva'nın akşamlarında. Ekip yine devam ediyor. Evet, şey meydanı neydi? Şairler Meydanı. Girdik. Sağ, sol taraflar. Burada hep hediyelik eşya satan yerler var. Burası daha canlı yalnız Kotor'a nazaran. Kotor bayağı sakindi. Ta orası kafa dinlemelik, burası böyle daha çok eğlenmelik. Biraz daha dağıtmalık bir yer gibi. Hediyelik eşyalar burada daha uygun. Daha uygun. Kotor'da daha pahalıydı. Burada daha uygun. Böyle anahtarlık. Burası neresi peki? Burası Budva. Heh. Buraya da habire Kotor diyoruz çünkü. Aynen. Sabahtan beri. Burası Budva. Budva'da daha ucuz. Budva'da magnet, ondan sonra anahtarlık gibi ihtiyaçlarınızı daha kolay alabilirsiniz. Daha çok çeşit var Old Town'da. Herkes pizza yiyor ya. Burada da dilim pizza meşhur. 3 euro. 3 euro. Smiley Pizza diye bir pizza var. Orada meşhur. Onun haricinde bir iki tane daha pizzacı var. Kotor'da da Pronto. Dalalım şuradan bakalım ne varmış. Bolca restoran, bar, kafe bulabilirsiniz Budva Old Town'un içerisinde. İnsanların yediği genelde makarna, pizza. Çünkü İtalyan kültürünü almışlar buradan. Yani yemek kültürü birazcık oradan geçmiş. Bol bol deniz ürünü yiyorlar, makarna yiyorlar. Başka ne yiyorlar? Pizza yiyorlar. Old Town'u arkamızda bıraktık. Bir sürü kapısı var Old Town'un. Siz bir sonraki videoda detaylı bir şekilde izleyeceksiniz Budva'yı. Ben şimdi sadece Kotor'un akşamlarını gösterdim. Bir de Budva'nın akşamlarını göstermek istiyorum. O yüzden bastım kameranın kayıt tuşuna Budva'da. Old Town'un dış tarafında da böyle bir sürü masa görebilirsiniz. Yani restoranlar dışa doğru açılmış durumda. Çok da güzel görünüyor masalar ha. Nargile içebilirsiniz, alkol içebilirsiniz. Alkolsüz içecekler var. Yemek yiyebilirsiniz. Burada farklı bir konsept var. Bazıları rezervasyonla alıyor ama geneli rezervasyonsuz, yer varsa geçip oturabiliyorsunuz. Burada da bir tane sahne var. Canlı müzik yapacaklar şimdi. Ne için bilmiyorum. Povesti na muzičko putovanje kroz svet filmske umetnosti, slaveći herojski duh naših naroda kroz magiju filmske muzike. Grajmo poslednji tango, naše igre već gasne plav. Život se šali sa nama, bit ću sama i ti sam. Dale jecaju zvijezde, mio se gasi sjaj. Srce već dugo sluti. 3 euro 5 euro diyor ama ne yemeği ki o? Çorbaymış onlar ya. Deniz mahsulü 12 euro, 32 euro var, 35 euro var. Başka ne var? 15 euroya tabak var. Biftek 22 euro, 32 euro da bir menü ama çözemedim. İngilizcesini yazmamışlar. Ne? Menüye baktım da fiyatları göstereyim dedim. Bizim oturduğumuz yer şurasıydı. Burası da güzelmiş ya. İşte buralar çok güzel. Bir Old Town'da bir şey yok. Evet, Old Town'un içi şeydi böyle hani tam gecesi güzel ama zaten öğlen de ara sokakta orada dolaştığın için Yerler var. Ama sıkıyor biraz. tam böyle oturup akşam yemeği yemelik.
Biz işte burada adı nedir? Ne yemiştik biz? Risotto, makarna, Oo, tava. burası güzelmiş ya. Evet, 33 euro falan ödedik. 2 kişi. 2 kişi 33 euro deniz kenarında yediniz. Evet, tam şurada yedik değil mi Merve? Bak şuradaki beyefendinin olduğu yerde yedik. Denizin En kenarında. Ve hizmetleri çok güzel. Hemen geliyor. Şöyle bir manzarada yiyorsunuz. Burada da diğer Aynen, şeylerin menülere fiyatları bakalım. var. Deniz mahsulleri 22 euro ile 50 euro arasında. Şunu Burada yemiştik. aynen Bu çok risotto güzel, var. başarılı, deneyim. 13 euro. Başka burada yine deniz mahsulleri 22 euro, 16 euro, 24 euro. Kişi başı ortalama 15-20 eurosuna çıkarlar Budva'da böyle bir akşam yemeği yeseler. Şuralarda da şeyler var. Yalnız Kotor'dan sonra buraya gelince şey oldu, böyle hayat canlı geldi gözüme. Akmaya başladı. Akmaya başladı gerçekten. Buranın en ünlü restoranlarından birisi de burası. Burası mı? Aynen. Neymiş adı? Jadran. Ama buraya yer bulmak biraz zor oluyor. Ay şansımıza bak, biz geldiğimizde bulamamıştık yani. Rezervasyonla o zaman şey yapıyorlar. Yok, yer geliyorsun, oturuyorsun. Rezervasyon da burada. Ha, yer varsa şansına. Evet, şansına. Geldiğimizde en çok buranın yemeği 4.6 gibi bir puanı var. Kaç bin kişi yorum yaptı. Bazı yerler şöyle yapıyor. Senin tipine bakıyor, tamam mı? Diyor ki bu para harcar ya da harcamaz. Diyor ki rezerve burası. Bak onu ben yaşadım. Bilmiyorlar ki ben mesela sığır gibi yemek yiyorum. Ama diyor bu tek başına para harcamaz diyor mesela. 3-4 kişiye ben o masayı oturturum diyor. Bazı restoranlar onu yapıyor. Ben mesela burada hiç karşılaşmadım onunla. Ama belki burası biraz daha turistik ve kalabalık bir yer ya. Dikkat edin ona. Ona dikkat edin. Yani şey yapmasınlar. Bu dondurmacı da çok güzel. Kotor'da yediğimiz dondurmacı. Ay. Abi yıktı geçti beni be. En dikkat etmesi gereken şey, insanlar çarpıyor. Çarptıktan sonra özür dilemiyorlar. Hödüklük var biraz ya. Özür dileme kültürü yok. Var. Şapalağı vuracağım ağzına ya. Yıktı geçti ya. Sığır bir de görüyor beni yani, karşıdan geliyor. Merve'de kolum var diye. O çarpmıştı ya, Martı. O kadın özür dilemedi. Ha Martı skuterla çarptı. Evet. Kızın kolunu morartmışlar ya. Vursaydın kız bir tane ensesine. Şimdi yetişseydi manzaraya bak. O şehir böyle uzanıyor. Yani Budva, Yüzmeye geliyor insan. evet burası yüzmeye geliyor insanlar. Yani şehrin içerisindeki sahil. Bir de siz bir sonraki videoda izleyeceksiniz. Old Town'un içerisinde sahiller var. Ben oradaki sahili daha çok seviyorum açıkçası. Buraya gelip yüzmedim hiç ama tekneler yanaşıyor ya, ben sevmiyorum teknenin yanaştığı yerde yüzmeyi. Bir de burada şezlonglar şemsiyeye para ödüyorlar ama Kaç para biliyor musun? onu bilmiyorum ama normalde burada sahilde mesela herhangi bir havlu atmak ücretsiz. Tabii bu arada Karadağ'ın her yerinde bu var. Arnavutluk'ta da var aslında ama Arnavutluk'ta kıyaslarsam orada şezlong kültürü daha fazla. Çocuk bana demişti, ya çantam var bırak 100 demişti. Şezlong kiralamana gerek yok demişti ama biraz kıyak geçti gibi bana. Çünkü özel böyle beach club tarzı bir yerde orası. Belki de. Orada daha çok beach club'lar yok mu? Evet. Arnavutluk'ta. Ama bence buranın denizi Arnavutluk'tan çok daha güzel. Yani buranın tatil turizmi daha doğrusu. Ha. Neden? Birincisi deniz daha temiz. Kalabalık olmasına rağmen değil, böyle bir pislik vesaire bir şey oluşmuyor. Bunun dışında böyle havlunu atıp yüzebiliyorsun. Çok fazla koya gitme şansın var. Hani Arnavutluk'ta da çok güzel koylar var ama adam diyor ki tekne turuyla gidebilirsin. Yani araba bile gitmiyor oraya. Ulaşımı zor. Ama bence bir 5 sene sonra falan orası inanılmaz bir seviyeye gelecek. Var böyle 1-2 artısı eksisi var oranın. Ama 5 sene 6 sene sonra belki Arnavutluk çok ciddi bir tatil turizmi olacak ve vizede gelirse mesela Avrupa Birliği'ne falan girerlerse geçmiş olsun, yani gidemeyiz. Daha hiçbir yerde burada da bir şeyler var. Aynen, burada da menüler var. Her yer restoran, kafe, bar ya. Güzel bir restoranmış burası. Her masaya böyle ışık koymuşlar. Ortamın ışığını biraz loş tutmuşlar. Yani Kotor demişim. Budva Old Town'dan çıktınız. Şehrin içine doğru yürüdüğünüz zaman daha canlılık yakalıyorsunuz, görüyorsunuz. Old Town'un içi de kalabalık ama buralar daha canlı ve daha ferah. Oraya pek hava girmiyor duvarlardan, kalenin duvarlarından dolayı. Burası daha havadar. Gece şu an 12'yi geçti. Hala canlı Old Town'un içi. Old Town'un dışı da bayağı bir
kalabalık. Yani daha çok mekanlar Old Town'un dışında gibi, böyle surun etrafına kurmuşlar. Buranın içinde de dediğim gibi mekanlar var. Eğlenmek isteyenler hem buradaki mekanları tercih edebilirler hem de Old Town'un dışı daha canlı. Mesela bak, burada ileride bir müzik gelen yer var ya, orada da gençler eğleniyor. Ama yani çok canlı bir gece hayatı var mı? Sahilde bir yerde bir gece kulübü vardı. Orayı gördüm bir tek gece kulübü olarak. Onun dışında bar tarzı yerler. Gençler bir yandan müzik dinliyor, bir yandan sallanıyor. Alkolünü içiyor. Yani Kotor daha sakindi. Burası biraz daha canlı. Şurayı da göstereyim sizlere. Daha sonrasında videoyu tamamlayayım. Burası da böyle şeye yakın. Surların üstüne çıkabildiğiniz bir yer var. Kalenin girişi. Burası biraz daha sakin. Böyle kafa dinlemek isteyenler için 1'e 1. Bir sonraki videoda Budva'yı detaylı bir şekilde gezeceğiz dostlar. O videoyu da kaçırmayın derim. Hem Kotor'un hem de Budva'nın akşamlarını göstermek istedim sizlere. Yani Karadağ'a gelirseniz akşamlar nasıl, canlı mı değil mi? Çok benim yaptığım tarzda video bir türü değil ama yine de meraklısı için göstermek istedim. Bu videoluk benden bu kadar olsun. Ben şimdi dinlenmeye geçiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyeyim. Bir beğeni, bir yorum atmayı unutmayın dostlar. Abone olmayan varsa da abone olup beni desteklerse çok sevinirim. Adios amigos.